Kutsal deyince aklına ne geliyor? Herkesin inancı kendine. Ben dini inancın dışındakileri soruyorum. Aslında bu videoda anlatacaklarımı sana önceki videolarda dolaylı yoldan anlatmış olsam da bir üzerinden geçmekte fayda var. Kutsal demek Tanrı tarafından gönderilen anlamına gelse de günümüzde kişinin ya da toplumun dokunulmaz değerleri anlamında kullanılmaktadır. Kiminin kutsalı parayken kiminin kutsalı ideolojisi olabilir. Tabi ideolojisinin getirdiği bir takım metalar da buna dahildir. Zaten bunların hepsi kişinin duygularına dayanmaktadır. Tabi duygulara dayanması mantık içermediği anlamına gelmez. Mantık sadece başlangıçta önemlidir. Duygusal bağ kurulduğu an artık mantığa ihtiyaç kalmaz. Çünkü o an sorgulamayı hem kendine hem çevrene yasaklarsın. Tartışmalardan kaçar, sadece senin bu kutsalını yücelten kaynakları okur ya da izlersin. Zaten sosyal çevreni kaybetme meselesi ölüm dönüştü videomda anlattığım gibi. İnsan gibi sosyal bir türün en büyük kabuslarından biridir. Bu süreçte farkında olmadığın başka kabus ise bir gruba ait hissetmek için benliğini feda etmektir. Bunu özellikle ilk videolarımda çok sık dile getirdim. Zaten bir kutsal üzerine çevre edinince geri kalan tamamen o çevreye yaptığın gösterişten ibarettir. Bu kutsalı en çok ben sahipleniyorum gösterişi. Bazıları iyice kontrolü kaybedip hayatını o kutsal üzerine kurmaya kalkar. En kötüsü de bunun takıntı haline gelmesidir. İster inkar et, ister destekle ama para bu çağda güçtür. Kutsal olmasının ardındaki mantık bu gücü yönetmektir. Ama bir insana kaldıramadığı bir gücü verirsen o güç insanı yönetmeye başlar. Dramatik bir şekilde insan birkaç kağıt parçası için hayatından vazgeçiyor diyebilirim. Fakat bu sistem insanı önemsemeyen bir sistem olduğu için o kağıt parçalarına ihtiyacın var. İhtiyacın olan bir şeyi kolay kolay sorgulayamazsın. Ama o parayı kazanıyorsun diye güçlenmiş olmadın. Bu söylediğim paranın miktarıyla alakalı değil. Güç, para kazanmaktan değil, çok para harcamaktan geçer. Dikkat et mesela. Bu dünyada parası olup eğitimi, entelektüel birikimi olmayan pek çok insan var. O insanlar parasını ihtiyaç için değil, ego tatmini için harcıyor. Sadece ben varım diyebilmek adına geri kalan pek çok insanı yok sayıyor. Eğer onlardan biri senin patronunsa geçmiş olsun. Katlanması zordur ve bunun yanı sıra senin amacın sadece ona kulluk etmektir. Tanıdık geldi mi? Eğitimin hep sana çok para kazandıracağı söylentisi okul hayatında yaygındır. Üniversiteyi bitiren herkes zengin olur yanılgısı. Hatırladın mı eğitim hayatını? İleride rahat edeceğim dedin. Her an önüne bir vaat daha koydular. Ve sen bir tavşan olarak hep oltadaki havucu takip ettin. Her seferinde kötüye gitti değil mi? Belki de başardın ve şu an çok zenginsin. Ama bunu o okulu okuduğun için değil. Belki eğitiminle beraber iyi strateji kurduğun, belki de şanslı olduğun için başardın. Eğer az önce bahsettiğim gibi bir patronun varsa da maaş gününde birkaç günde olsa buna değdiğine inanacaksın. Ama ay sonunda göreceksin ki değmeyecek. Bakma, onun da bu hali doğuştan değil. Geçmişini irdelediğinde zamanında başkalarının kutsallarıyla ezildiği için kendi ulaşabildiği tek kutsal olan parayla sana bunu yapıyor. Belki de diğer bir kutsalını yani ideolojisini dayatmaya çalışıyordur. Ne kadar kızsa da haklısın diyenler zaten ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. İdeolojik kısım biraz ironik. Neredeyse hepsi kendi içinde bir mantık içeriyor olsa da insan için kutsallaşmış şey gerçek bir mantığa dayanmaz. Çünkü doğuştan ya da sonradan o mantık ve fikir çerçevesinde büyütülmüş insanlar artık bir alternatif aramaz. Bir insan için en büyük duygusal yıkım o güne kadar inandığı her şeyin yanlış olduğunu fark etmesidir. Bu yüzden de kendi fikrine ve o fikrin dokunulmaz dediklerine bir kutsiyet atfeder. O ideoloji çökerse onun üzerine inşa ettiği tüm hayatı, tüm kimliği, tüm çevresi tamamen yok olur. Sen hala buradaysan onlardan biri değilsin. Ya da gerçeği arayacak kadar cesursun. Hatırla sana neler anlattığımı. Eğitim, aile, kültür, milliyetçilik ve pek çok kutsiyet atfeden kavramı anlattım sana. Aile sana kendi hayallerini dayatırken toplum pek de başarılı olmanı istemez. Bunu yaparken ikisi de benzer ideolojileri kullanır. Tonlamasından anlarsın ki mantığına değil, duygularına oynuyor. Hatırla, sana o videoda eğer hikayeni kendin yazmıyorsan başkasının romanında figüransın demektir demiştim. Baştan bu yoldan gidersen bunun ardından gelecek olanları daha kolay hazmedersin.
Bunun bir tık ötesi kültürdür. Az öncekinin nesilden nesle geçmiş halidir. Sorgulanmadan uzun süre kabul görmüş her şey kutsallaşır. Sana bununla ilgili bir deney anlatacağım. Bir grup maymunu bir kafese koyuyorlar ve önlerine muz koyuyorlar. Biri muza uzanmaya çalıştığında kafese elektrik veriyorlar. Ta ki artık hiçbiri muza ulaşmaya çalışmayana kadar. Sonra kafese durumdan habersiz bir maymun daha ekleniyor. Muza ulaşmaya çalıştığında diğer maymunlar onu dövüyor. Sonra bir maymun daha ekleniyor. Ve aynısı oluyor. Her eklenen maymunda elektrik verilmiş maymunlardan biri kafesten çıkartılıyor. Sonunda kafeste elektrik verilmiş bir maymun kalmıyor. Ama herkes yeni eklenen maymun muza ulaşmak istediğinde onu dövüyor. Artık bir sebebi yok. Kültür işte böyle oluşur. Aile ve toplum olmak üzere iki kaynaktan geldiği için iyi ya da kötü niyetli olabilir. Ama bunun daha da gerisine gidersek ideolojilere kutsal denmesinin aslında tarihsel bir nedeni vardır. Bir zamanlar liderler kendilerini topluma kabul ettirmek için insanların dini inançlarını kullanmıştır. Bilirsin işte, Tanrı Kral denilen firavunlardan Tanrı'nın görevlendirdiği hanlara kadar. Bunun sebebi ise insanlar üzerinde hakimiyet kurmak kolay değildir. Ve eğer devlet kavramının oturmadığı o dönemlerde insanları yönetmek, yeri geldiğinde ölüme göndermek istiyorsan bu gücün bir kaynağı olmalıdır. Bu sebepten kendi emirlerini, yasalarını Tanrı buyruğu olarak nitelendirirler. Kendi kurdukları yapıları sanki Tanrı öyle emretmiş gibi kutsallaştırdılar. İnsanlar da buna inanınca devlet kutsallaştı. Ama sonradan gerçek ortaya çıktı. Dönemin insanlarına laf ettiler. Onların kutsallaştırdıkları yine kutsal kalmasına rağmen. Tanrı'nın emri cümlesini çıkarıp onun yerine devletin bekası konuldu. Bence pek bir şey değişmedi. Şimdi devlet Tanrı mı oldu? Bugün iki ülke iktidarı anlaşamadı diye kafana füze düşme ihtimalin var. Benim 2 hafta önce sana acil durum videosu yapmamın sebebi de bu. Acil durum videosu internet kısıtlamaları içindi bu arada. İzlemediysen söyleyeyim. Asıl kutsallık kavramına gelecek olursak o ne kadar sorgulanabilir? Yani işin dini boyutundan bahsediyorum. Gerçekten neyin içinde olduğunun farkında mısın? Yoksa bu da bir gelenek mi? Tabii bunu sormak bile yasak. Anlayabiliyorum. Yine de bunu sormaya biraz olsun cesaretin var mı? Bunun cevabı senin kendi gerçekliğinde inancını belirleyecektir. Hassas bir konu ve bu yüzden sürgünde olanlar var. Bundan dolayı tek cümleyle özetliyorum. Sorular yalnızca gerçek olanı besler. Ben Mert Tamtürk. Kutsalların değil, gerçeklerin peşindeyim.